Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz dinozor figürünü elde dokuma tekniğiyle yapacağız. Bu figürü iki arkadaşımız için yapıyorum. Bize Instagram'dan ulaşan Canan Hanım torunu için dinozor figürü çalışmak istediğini belirtti ve bize bir resim yolladı. Muhtemelen Kanaviçe deseni için hazırlanan bu desen üzerinde biz de takı için bir uygulama yaptık. Daha sonra da başka bir arkadaşımız elde dokuma tekniğinin kolay anlatımlı videomuzu seyretmiş. Sizden ricam arttırma ve eksiltme. Şurada arttırma var. Şurada da eksiltmemiz var. Arttırma ve eksiltme nasıl oluyor diye bizde bir talepte bulunmuş. Bu videoyu yayınlayarak her iki arkadaşımızın da talebini yerine getirmiş olacağız. Öncelikle arttırmayı da daha rahat gösterebilmek için şu başlangıç kısmını burnundan başlayacağım. Böyle sonlandıracağım. Normalde aslında ben ortadan başlayıp devam etmeyi daha uygun bulurum. Çünkü eksiltme daha kolay oluyor. Arttırmada bir problemimiz olabilir. Ama daha önce denediğim bu yöntemle çok da kötü durmadı. Şimdi başlıyorum. Daha sonra buraya bir kulp yapabilmek için biraz boşluk bırakacak şekilde önce şuradaki 3 tane siyah boncuğumu ipime alıyorum. Şimdi arttırma yapmadan önce şu 3 tane yeşil boncuğumuzu da buraya elde dokuma tekniğiyle hemen yapacağız. Bir tane yeşil alıyorum. İlk boncuktan geri dönerek bunun yanına bir tane siyahın yanına bir tane boncuk oturtacağım. Daha sonra içinden geçip yukarı çıkıyorum. Bir tane daha yeşil boncuk alıp bu kez ikinci boncuğun içinden geri döneceğim. İpi yan alıp içinden geçiyorum. Şimdi en üstteki yeşil boncuğu da yerine alıyorum. Yine ters istikamette buradan çıkış yapıyorum. İpi yana alıp içinden çıkıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sıranın 3 tane siyahı, ikinci sıranın 3 tane yeşili burada tamamlandı. Şimdi şu siyahı takıyorum ve dönerek bu sıraya başlayacağım. Buraya bir siyah taktım ve arttırmış oldum. Şu yeşili hemen yan tarafından bunun içinden geçirerek
yerini almış oldum. Şimdi şu boncuk ve bu boncuk atılmış vaziyette, ya da buradan itibaren düşünürsek bu boncuk ve bu boncuk atılmış vaziyette. Yukarısından başlamış olduğumu düşünerek geri geliyorum. Bir tane yeşil, bir siyah, iki yeşil olarak devam edeceğiz. Önce bir yeşili alacağım. İkinci boncuktan ters yöne. Ve yukarı doğru çıkıyorum. Şimdiki boncuğumuz yine iki tane yeşilden sonra siyah. Bu burun deliği olarak düşündüğüm boncuk. Bu uygulamada şöyle bir şey daha yaptım. Boncukları numaralandırmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıdan şu istikametten başlıyor. 3. sıranın F boncuğu. F3 numaralı boncuk. Burun deliği boncuğu. Onun altında tekrar yeşil boncuk var. 2 tane yeşil boncuk arka arkaya buraya gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi burun deliğinin altındaki şu boncuğa kadar geldik. Ama henüz şunu arttırmamıştık. Burada 2 boncuğu birden alarak yandan gireceğim. Yani yeşil ve siyah boncukları iğnemi aldım. Önce böyle yukarı çıkacağım. Sonra şu boncukları daha düzgün olması için tek boncuktan çıkıp bu iki boncuğu birbirine daha yaklaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu sırayı da oturttuk. Arkadaşlar burada eğer boncukların içinden geçmek mümkünse burada tüm boncukların içinden tekrar geçerek sırayı daha düzgün hale getirebiliriz. Şimdi yine aynı boncukların içinden yolumuza devam edeceğiz. Desenin bu bölümde iki tarafta aynı. Yani şu boncuğa göre. Şimdi şu ve şu boncukları ilave etmemiz lazım. Bir tane siyah alıyorum. Yan tarafı da siyah. Buradan siyah olarak devam edeceğim. Şöyle olduğunu düşündüğümüzde desenin burun kısmı tamam. Bu boncuğu ve bu boncuğu koyacağım. 2 tane siyahla devam edeceğim. Önce bir tanesini sıraya alıyorum.
Sonra ikincisini içinden ters olarak arttırıyorum. Ve sıraya paralel hale çıkıyorum. Şimdi yukarıdan aşağı doğru indiğimi düşünüyorum. Aşağıdan yukarıda gelsem aynı sıralamaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yeşil de devam edeceğiz. Bir yeşil aldım. Sıradaki ikinci boncuktan yan tarafa geçtim. Ve sırayı paralel haline getirdim. Şimdi burada 5. boncuğu koyduk. 6. boncuğu koyarken daha önceki sırada atmadığımız siyah boncuğu da birlikte atacağız. Şöyle durduğumuzda bu 6. boncuk ve siyah boncuğu buraya yerleştireceğim. Önce yeşili, sonra siyah olarak deminki işleme devam ediyorum. Buradan yukarı çıkacağım. Tekrar siyah boncuğun içinden geçip yandan boncuğu daha sağlamlaştıracağım. Yerine oturtmasını sağlayacağım. İsterseniz bu boncukların içinden de tekrar geçebilirsiniz. Böylece şu bölümde yaptım. Burada bir siyahımız daha var. D4 siyah boncuğumu ipimi alıyorum. Desenime kadar götürüyorum. Yanındaki sıraya başlayacağım. Yanındaki boncuk da siyah. Bir siyah boncuğu da alıyorum. Hemen içinden geri dönüp sıraya paralel hale getireceğim. Bundan sonra gördüğünüz gibi 5. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yeşil boncuk
En üstte bir tane de siyah boncuk var. Bunları yapıyorum. Şimdi 5. sıram tamam. Altın sıraya geçeceğim ama yandaki boncukla başlıyorum. Bunu daha sonra atıyorum. Burada da aynı şekilde aynı sıralamayla aşağı kadar iniyorum. Altın sıra tamam. Şimdi bunun içinden tekrar döneceğim. 5. sıraya çıkıp şu boncuğu da yerine oturtmak istiyorum. Sağlayacağım. Sağlamlaşmasını sağlayacağım. Ve burada hepsini birden girmiyorum. En üstteki boncuktan yan tarafa geçtim. Burada bir eksik boncuğumuz var biliyorsunuz, şu boncuk. O boncuğu buraya yerleştiriyorum. Bu boncukta B 6 boncuğu. Deseni elimde ters çevirerek devam edeceğim. B6'nın yanına bir tane yeşil koyduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha yeşil koyup kırmızı dudağa başlayacağız. Hemen yeşili bu boncuğun yanına alacağım. Gördüğünüz gibi ağza ait boncuğu da tamamladık. Altındaki serata yerine yerleşti. Şimdi şuradan devam edeceğim. Daha sonra burayı arttıracağız. Şuradan devamla yeşil boncukla dönüyorum. 2 yeşilden sonra bir kırmızı ağız boncuğu daha var. Bir, iki, üç tane yeşil.
Şimdi şu beyaz göz boncuğunu buraya alıyorum. Bunun hemen üstü gene siyah. Şu yeşilde sıra. Bu yeşilden çıktıktan sonra da buraya 2 tane siyah boncuğumuzu alarak arttırmamızı tamamlıyoruz. Şu anda A8 boncuğun içinden çıktık. A9'da devam ediyorum. Döndürdüm. A9'umuz siyah. Hemen altında bir yeşil var. Yeşil boncuk. İki tane siyah göz boncuğu. Bu göz boncuğundan sonra 3 tane yeşil boncuk. Ve şimdi H9 boncuğunu atıyorum. O da kırmızı. Kırmızının altında 2 tane yeşil. Ve burada atmadığımız 2 siyah boncuğumuz var. Onları yerine alıyoruz. M9, M8 boncukları siyah.
Böylece dinozorumuzun en yüksek yerine ulaşmış vaziyetteyiz. Buradan itibaren artık desenimize eksilterek devam edeceğiz. Ama önce şuraya kadar olan kısmı tamamlayalım. Sonra eksiltme bölümüne geçeceğiz. Arkadaşlar artık buradan itibaren eksiltme işlemine başlıyoruz. Eksiltmek için şu boncuğu atmak için bu boncuğun başına gelip atacağım. Yani burada bir geri döneceğim. Böylece buraya boncuk koymamış olacağım. Buradan başlayarak şu siyah boncukla devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi burada bir tane eksiltmiş olduk. Bir boncuk eksiltmiş olduk. Şimdi bu figürü yaparken ben aslında şuradan başlamak isterdim. Ama göstermek açısından, artırmanın nasıl olduğunu göstermek açısından buradan başladık. Size tavsiyem uzun ip bırakarak ortadan başlayın. Eksiltmek arttırmaktan daha kolay arkadaşlar. Şimdi bu eksiltmeyi yaptıktan sonra sıraya devam ediyorum. Arkadaşlar 13. sıraya geldik. Burada 3 tane siyahımız var. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 yeşil ve bir siyahla eksiltmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi C13 sırasındaki boncuğun içindeyiz. Burada yanında boncuk yok. Çaprazındaki siyah atacağım. O nedenle de dönüp çaprazındaki boncuğun yanındaki yeşilden çıkmam lazım. Yine
buradan bu yeşilin hizasına gelip yönümü yukarı doğru veriyorum. Böylece D13 boncuğunun içine geldim. Şimdi desenimi döndürerek buradan itibaren şu boncukları atmaya başlıyorum. Önce siyahı, daha sonra 2 tane yeşili, ve sonra 2 tane siyah atıyorum. Arkadaşlar 14. sayıda bitirdim. Şurada 2 tane E15 F15 boncuğumuz kaldı. Yeşillerin hemen yanı. Oraya şu yeşilin altına kadar gelmem gerekiyor. Oraya döneceğim. Ve o boncukları da tamamlayıp bu F boncukların hemen üzerinden bir kulp oluşturacağım. 5 tane daha boncuk alacağım ve buraya bileklik yapmak için bir kulp oluşturacağım. Gördüğünüz gibi bu boncukları da tamamladık. Şimdi ekstradan 5 tane boncuk alıyorum. F15'ten girip E15'ten çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kulp oluşturdum. Bunun içinden bir kez daha döneceğim. Eğer dönebilirseniz bir kez daha dönerseniz daha iyi olur. Sonra da bir kenara gidip düğüm atıp bağlayıp ipimi kaybedeceğim arkadaşlar. Bunu burada kesiyorum. Burada daha önceden bırakmış olduğum parçayla da bir kulp da burada yapacağım. Yalnız bu kulbu burnundan ateş çıkartıyormuş hissini vermek için kırmızı ile yapmak istiyorum arkadaşlar. Kırmızıdan 5 tane boncuk alıp burada dönerek bir kulp daha oluşturacağım. Eğer yapmak
yaparken şöyle düşünebilirsiniz. Burnun önündeki şu boncukları da kırmızı olarak yaparsanız belki hani tam burnun deliğinden dışarı alev fışkırıyormuş hissini de verebilirsiniz. Ben deseni tam olarak göstermek için bu halde yaptım. Birazdan da kulbumu yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar figürümüzü tamamladık. Şimdi bundan sonraki yapacağımız iş bir karış kadar paraşüt ipi alarak burada halkaların içinden geçip daha sonra da paraşüt ipiyle bunu bileklik haline çevirmek arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.